Sessiz Bir Yer birinci gün, ilk iki filmin öncesini, istilanın başladığı günü anlatıyor. Burada enteresan olan, dünyayı istilaya gelen bu yaratıkların sese karşı çok duyarlı olmaları ve en ufak bir ses çıkardığınızda sizi avlamaları. Film yaklaşık 24 saate anlatıyor. 3 ana kahramanımız var. Bu 3 karakterden biri Samira, ikincisi Eric, üçüncüsü de Samira'nın yetişkin kedisi. Filmde istila son derece çarpıcı bir sahneyle başlıyor ve daha sonra yıkım ve katliam devam ediyor. İşte tam bu yıkım ve katliamın ortasında Samira bir yere ulaşmaya çalışıyor. Filmin tüm aksiyonu, dehşeti, görkemi altında aslında son derece duygusal bir hikaye yatıyor. O duygusal hikayede tamamıyla birbirlerine yabancı iki insanın karşılaşması ve tesadüfen karşılaşmış bu iki yabancı yaratıklardan kaçarken ve artık kaybedecekleri hiçbir şey kalmamışken insan olmanın merhamet ve fedakarlıktan geçtiğinin dokunaklı örneklerini veriyorlar. Eğer imkanınız olursa siz de bir IMAX salonuna gidin. Daniel ve Sandra genç iki oyuncu. Birlikte bir filmin başrolünde oynuyorlar. O gün yatakta yakınlaştıkları bir sahne çekilecek. Çekim sırasında öyle bir an geliyor ki Daniel Sandra'yı suistimal ediyor. Yönetmen çekimi durduruyor ve sonra tekrar çekim için Sandra'yı hazırlarlarken Sandra, Daniel'in kendisine tecavüz ettiğini söylüyor. Yönetmen işte o anı ve o andan sonra Sandra'nın itirazını, olayların büyümesini ve ekibin herhangi bir skandala meydan vermemek için çabalarını adım adım anlatıyor. 129 dakika gözlerinizi perdeden ayıramayacaksınız ve her gün benzerleri yaşandığı için de tüm hikayenin muhakemesini yapacaksınız. Yılın en iyi filmlerinden. ¿Tú sí le crees? Sí, sí le creo. Yo sí le creo a ella. Bir karı koca şiddetli biçimde kavga etmektedirler. Çocuk kendisi okula gitmeye karar verir. Bir süre sonra okuldan gelen telefonla çocuğun okula gitmediği ve kaybolduğu anlaşılır. Kaybolan çocuk Edgar 9 yaşındadır. Babası televizyonda 15 yıldır yayımlanan bir kukla şovun yaratıcısı ve çok yetenekli sanatçılarından biridir. Fakat son dönemde reytinglerin düşmesiyle birlikte yeni bir karakter yaratılması gerekmektedir. İşte bu yeni karakterin nasıl olması gerektiğine dair fikir ve çizimler kaybolmadan önce 9 yaşındaki Edgar'dan babasına aktarılmıştı. Hikayede kaybolan bir çocuğun aranmasından yola çıkarak arka fonda New York'un 1980'lerdeki tüm o sosyal ve politik sorunlarına dokunuluyor. Dizinin esas önemli tarafı bir tarafta son derece sert ve gerçekçiyken diğer taraftan da Edgar'ın çizimleri ve Eric vasıtasıyla umut besleyeceğimiz bir dünyaya yer vermesi. Kocasından gördüğü şiddet nedeniyle küçük kızıyla birlikte kadın sığınma evinde koruma altına alınan Şeyda'nın hikayesi çok tanıdık gelebilir. Direnen, yılmayan, inatçı ve özünde ışıltılı bir kadın Şeyda. Avustralya'da yaşayan İranlı topluluğun içinden kimileri Şeyda'ya karşı tavır alsalar da o moralini bozmamaya çalışıyor. Yönetmen Nora Niyasari bu filmde direnmekten asla vazgeçmeyen bir kadının portresini mükemmel yansıtmış. Şeyda aslında dünyadaki milyonlarca kadının hikayesi. Zorbalığa taviz verdikçe zorbalığın sonunun gelmediği bir dünyada yaşıyoruz. Şeyda da zorbalığa karşı son derece sağlam bir duruş sergiliyor.